Girdin mi kayda? Kayıttayım. Açıyoruz o zaman. 1 milyon pasta. Haydi bakalım. Bize hani böyle dokunurlar ya. Öyle bir... Kavuştuk mu bu milyona? Gelmiyordu. Sarıymış. Başardınız diyor. Şiriki. Tamamı Türkçe. demiş. O hiç Biraz büyük bir 100 bine göre büyük. Kalın mı bile? Onun için garanti vergisi. Garanti mi? Garanti belgesi kanalda. Açtım. Çıkaralım. Evet. Hayırlı olsun. Bravo. Nihayet geldi. Çok bekledik ama değdi. Gerçekten. Yalnız güzel parlıyor. Hadi ya. Kazanmadık ya. Hiç kavga ettik. Güzel. Döktük ne yapalım? Her evin olmazsa olmazı ıvır zıvır kısmı. Konfetiler var. Arada kutlama yapıyoruz burada. 1 milyon olunca patlatacağız. Aa, 1 Bana milyona abone saklıyorum. olmayı. Tamam bak bu güzel. Burada patlatıyoruz 1 milyonu. Temizliğe de sizi bekleriz. Şöyle yerleştirdim. Güzel duruyor mu? Tam bugün 1 ay oldu. Akıyor mu kayıt şu an? Hazırız sorulara. Gelsin. Hepimiz kötümsermişiz değil mi? Ekibin en iyimseri Ferhat. En iyimseri Mine. Ben. Mine. Mine. Efecan. Mete. 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 Efecan. 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 Ömer. Eskiden olsa Berat derdim. Sana kaldı Efecan. Mete. Yine Mete diyeceğim. Buna ben Yasemin dedim ya. Huysuz şirinlerden biri benim ya. Kendimi söyleyeyim bence. Mete. Ömer. Ömer. Bazen ben bazen Ömer. Ama ben Ömer'deki kadar düşmüyorum. Yasemin. En üşüyeni Mine tabi. Ben. Mine. Mine. Çıtır tavuk hamburger. Hurmalı ıslak kek. İstediğim zaman eve sipariş söyleyebiliyorum ama o yapsın yani. Hani. Kuzulu enginar yani. Çok sevmiştim yani. Gerçek falafel sofrası. Asla onu reddetmem. Kaça olsa yersin yaptığı böyle bir pahalı pizza vardı. Gerçekten hakkını verdi. Ne çok fazla malzeme vardı. Hamurunu çok kaliteli bir undan yaptı. O pizzayı sürekli yiyebilirim. Hala kokusu da burnumda çünkü üzerinde böyle trüflü yağ falan da vardı. Yıllardır ağzından düşürmedim soğan dolması. Popcorn tavuk. Tam bir günah yemeği. Köz domatesli kiş. Belli teknik sebeplerle yayınlayamadığımız bir video vardı. Domates sezonu kaçtı diye sonra tekrardan yapamamıştık. Her istediğimde ona ulaşabilmek isterim. Dana kaburga sandviç. Hepsinde oluyor ama dana kaburga sandviç gerçekten hani böyle ya bunu şu an yemeliyim hissiyatı oluşturmuştu bende. Ayın malzemesi havuç. 2 renkli mücver. Akşamına yaptığım bir tarif. Normal mücverden tadı olarak çok bir fark yok ama daha pratik olduğu kesin. Şipşak tabaklarda proteinli kasesi vardı Yasemin'in. Akşam saatleri oldu. Kaba kurgusunu bitirdim onun. Daha hemen kalkıp yapmıştım. Ferhat'ın kasedillası. Gecenin bir yarısı onu editlerken gerçekten hani etkilenip de Ayvalık tostu söylediğim başka bir video olmamıştı. Böyle bir şey olamaz. Karpatka ile pavlova. Ben ikisini çok beğeniyorum. Ekler. Dev olan ekler. Ekler, büyük ekler güzel. Bence Koko kurabiye. Yani Koko kurabiye gerçekte o kadar güzel görünmüyordu. Efecan'la da çok konuştuğumuz üzere beef stroganoff diyeceğim. Ferhat'ın tavuk burgeri. Her baktığımda günün saatinden bağımsız beni acıktıran çok güzel bir fotoğraf. Yasemin'in yaptığı İspanyol omleti var. Yani çok basit olmasına rağmen inanılmaz görseliyle çok vurucu bir şey yani o. Vay! Göz kararı ilk Ferhat'la yaptığımız. Onda gerçekten yani gözlerim pörtle böyle falan kendime bakınca birazcık cringe hissediyorum. Benim bir tane böyle mutfak bezüyle şöyle alnımı sildiğim var. Temizlik yapmışım, şöyle bir şey var. Bir de böyle yanmışım, ağzımdan burnumdan bir şeyler çıkıyor. Ama en cringe'i bunlar değil. En cringe hangisi biliyor musun? Kaç yola sayarsın sütlaç. Benim böyle gözümde bir şey var. Yasemin kafamdan süt döküyor. O böyle düğün fotoğrafları var ya böyle üstüne binmiş falan. Tam o böyle ben yukarı bakıyorum Yasemin süt döküyor falan yani. Bu. Şöyle bir dakika sağda mıydı?
Lahmacun aslında nasıl yenir? Ufuk özür dilerim ama vallahi o yani. Doğum günü ya. Yasemin'in küçük Alman kızı olduğu. Nostaljik doğum günü tarifleri. Orada tam bir Clara. Evet. Kimsenin hatırlamak istemeyeceğini düşündüğüm ve bugün de pek duyma fırsatına nail olamadığım bir şey geliyor. Mükemmel patates kızartmasını arıyoruz. Onun fotoğrafı. Zaten videoyu da cringe'den pek izlediğim söylenemez. YTK yani Yasemin'le tam kıvamında videolarının tamamı. Çok daha yeniydim kamera karşısında ve daha önceden tekst yazıp karşısına geçiyordum ve çok zorlanıyordum. Acayip zorlanıyordum. Makyajım makyaj değildi, saçım saç değildi. Tam bir cringe yani. Çok kötü. Yemek.com kanalının başında mesela böyle yeme videoları var. Yani onlar gerçekten cringe videolar. İşte nasıl yenir videoları biraz cringe geldi diyebilirim. Şöyle girişler var. Hamburger yerken peçete ısırmalar. Benden daha seri yiyenler var yani öyle söyleyeyim. Kaç olsalarda Yasemin'in bir dansı vardı. TikTok dansı da yapmıştı arada. Berat illa onu kullanacağım diye tutturmuştu. Bir kere onayda izledim, bir daha izleyemedim. Ömer'in Yasemin'in yarım pişsini gizlice çalıp sonra güvenlik kameralarıyla tespit edildiği o an. Yani bu biraz yokmuş gibi davranıyor Yemek.com kanalında ama acı videolarını söyleyebilirim yani. TikTok 3'te Yasemin'in hıçkırığı geçirme taktiği beni gerçekten hakikaten şok etmişti yani. Hiç beklemiyordum çünkü böyle duruyorum ve yani bir anda kayboldu kameradan. Hani ikinci kez gösterdiğinde de kayboldu yani. Çekenler de beklemiyordu. Çok var. Esen Ünal'la çekmiştik 2+1 şef. Onun devamını bile getirmedik ama acayip eğlenceliydi bence. Bir hurmalı ıslak kekim var. Böyle bir tarif yok. Yani izlemeyen varsa izlesin, yapmayan varsa yapsın. Ramazan'ı beklemeyin yani hurma almak için. Her yerde var hurma. Göz kararı 1-2-3. Ferhat'ın evde yaptığı dondurma vlogu. Böyle dondurma ile ilgilenen, soğuk tatlılarla ilgilenenler kaçırmasın. Orada bir cevherler var yani. Dana kaburga sandviç. Öne çıkanı da çok iyiydi. Kendisi de çok iyiydi. Nispeten az izlenmesine biraz üzüldüm. Bir Dünya Mutfak serimiz. YouTube'un bence en iyi eğlenirken öğreniyorum içeriğiydi ve onun üzerine de çok çalışmıştık. Adıyaman usulü peynir helvası diyebilirim. Çünkü sürekli karıştırıyordu yani hani videoda başka hiçbir şey yoktu. Hani müthiş fazla da izlenmedi ama yine uygun bir izlenme rakamı yakaladı. Koko kurabiye yani. Çullama köfte. Çullama köfte. Çullama köfte. Çullama köfte. Yani gerçekten yine beni şoktan şoka soktunuz. Tabii ki Ramazan öncesiydi. Ramazan'ın bir hacmi olmuş olabilir ama Herhalde geleneksel diye veya köftenin hep gideri olduğu için de olabilir. Sadece yöresellikten bu kadar izlendiğini düşünmek istemiyorum yani. Evet, yöresel tarifler yaptığımız zaman seviliyor, alıcısı belli bir kesim ama ben size şöyle söyleyeyim sevgili Afyonlular, yani Portekiz'den Brezilya'ya, yani Alaska'dan ben Nikaragua'ya kadar bu tarif yapıldı ya. Bana bir Berat mı şey yaparsınız, bir plaket mi, yani Afyonkarahisar bu kadar tanıtılmadı. Çökertme ciğer videosu var arkadaşlar. Bunun kamera arkası olsa da yani keşke size gösterebilsem ama yok. Çünkü çekimi durdurmak zorunda kaldık. Yani ciğerleri bize yıkayıp mı vermişler bilmiyorum ben de. Üstüm başım zaten battığını videoda söylüyorum ama o batma öyle bir şey değil. Yukarıdaki kamera yağlandı, Mete yağlandı. Yani ciğerler tavadan dışarı sıçradı falan filan. Çok gerildiğim bir video vardı. O da çat kapı hamburger. Acayip gerilmiştim. Ferhat yaktı kendini falan. O yani unutamıyorum onu. 2+1 pandemi öncesi Esen'le çektiğimiz şeyde elimizdeki kısıtlı teknik imkanla o videoyu çekmeye çalışmak çok zorluydu. Çok kısa da bir ön hazırlık sürecimiz vardı. Keşke de devam etseydi, yani pandemiyle bitirmek zorunda kaldığımız bir şeydi. Meal Prep'in 2. bölümü. Ben juniorlıktan terfi almıştım. Tam o döneme denk geldi. Yasemin'in makyajı aktı böyle. Yasemin sürekli ekliyorum diyor. Hiçbirimiz fark etmemişiz. Ondan sonra Mete bu videonun yönetmeni sensin ben karışmam dedi. Utanmıyorum ha. En keyif aldığımı söyleyeyim. Kaç olsa yaparsın Adana özel. En zorlandığım. Kaç olsa yaparsın Adana özel. Yılbaşı mezeleri. Gece 3'te çıktığımız için en son double Türk kahvesi içiyordum böyle. Yine meal prep'ler. Üçü de bebekler. Uzun bir video olduğu için sürekli programın hata vermesi, yetiştirememe sıkıntıları. En zorlandığım da o. Yemek.com'a yeni başladığım zamanlarda domates burger. Bir tabletop tarifi
editlediğim ilk tarif. Hayatımda ilk defa yemek editliyorum. Adıyaman usulü peynir helvası. Çünkü yani Ferhat'ı görüyordum ve helvayı görüyordum ve Ferhat'ı görüyordum ve helvayı görüyordum. Hiç hoş değildi. Bazen Ferhat Şef'in kayıt dışı olan reaksiyonlarını minik videolar halinde bir klasörde topluyorum ve insanlara atıyorum. Espresso. Kilo almamaya çalışmak. Çekime giderken diyorum ki bugün az yiyeceğim. Bugün işte tatlı bir şey varsa tadına bakmayacağım. Her gün kendime bu sözleri vererek gidiyorum ama asla tutamadım. Yani çok zorlu tarafı var ama en keyifli zorluğunu söyleyeyim. Tarif veya yemek bittikten sonra çıkmam gerektiğinde o yemeğin tadına bakamamak. Ben evden çalıştığım için burada yapılan yemeklerin hiçbirini yiyemiyorum. Çok vakit ayırmamız gerekiyor. Biraz zamandan dolayı özel hayatımızda çok fazla yer olamayabiliyor. Uzun çalışma saatleri deyip böyle kamera arkasındaki müdürüme Benzersiz yemeğe ulaşmak. Yemek dediğimiz şey herkesin kaçınılmaz olarak hayatında olan bir şey. Çok ortak ve herkesin belli bir fikri olduğu bir alanda içerik üretmek farklı hobilerle içerik üretmeye benzemiyor. Bilmiyorum içerisinde zevki, rengi, tada karşı duyarlı, şeker sevmeyeni, yumurta kokusu almak istemeyeni, vegan arkadaşlarımız var, aşırı et severler var. Hepsini memnun edebilmek neredeyse imkansız. Yaparken onu farklı yapma çabası gerçekten en zorlusu yani. Bazen işte takvimi ayarlarken falan gerçekten böyle şuradan duman çıktığını falan hissedebiliyorum. Bu epey zor. yapılan bütün yemekleri tatmak. Evet, çok net. Bir gün şef olacağıma inanmak aslında benim en keyif aldığım kısım. İki şefimizin de vermiş olduğu çok minik tüyolar oluyor. Yani örneğin tatlı yaparken böyle bir çay kaşığı tuz koyuyor, o tadını öne çıkarmak için olduğunu söylüyor falan. O tür şeyleri öğrenmeyi seviyorum ve bu tür şeyler hissetmeden de birikiyor. Kendim yemek için mutfağa girdiğim zaman bunlardan bazılarını kullandığımı fark ediyorum ve o da beni mutlu ediyor. Ben yemek yemeyi de, yapmayı da çok seven biriyim. Bütün bunların yanında fotoğraf çekmeyi, video kurgulamayı seviyorum. Zaten bu bölümü okudum, çok isteyerek girdim. Sevdiğim, hoşlandığım bütün şeylerin birleşimi aslında Yemek.com'da çalışmak. Bir şefi öldüren şey merakının olmamasıdır ya da sadece sabit şeylere kalmasıdır falan. En keyifli tarafı sürekli yeni bir şeyler üretmeye çalışmamız oluyor. Tanımadığın 1 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şeyleri düşünmek gerekiyor. Yemek.com'un içerisindeki bu talebi karşılayabilmek inanılmaz güzel bir şey. Tamamıyla içerik üretmekten mutlu oluyorum Yemek.com'da. Birilerine yaptığın zanaatle, emekle iyi vakit geçirtmek, bir tarifi denemelerini sağlayarak onlara ilham olmaktan daha büyük bir keyif alamıyorum. Yani birisinin bize denediğim mükemmel olduğu yorumu kadar hani gün içinde böyle beni açan daha öte bir şey olmuyor o yorumu okumaktan. Özverili, tam TDK anlamıyla özverili. İş bilir. İyi arkadaş, dost, Çok kardeş. çok karamsar. Sakar. Neredeyiz şu anda hızlıca. İyi misin? Gıcık. Overthinker, çok düşünüyor, aşırı düşünüyor bazen, çok bayıyor. Şahane fotoğraf çekiyor. İyi kalpli, Özenli, Eşitlikçi. Morali çabuk bozuluyor. telaşlı, O da çok üşüyor. girişimcilik ruhu az, disiplinli, disiplinli, Detaycı. Çalışkan. Işık yapmayı seviyor. detaylara takılan ve içinde kaybolan. Kan şekeri düşük. Kan şekeri düşük. arada açıkçınca huysuz oluyor. Hemen modu düşüyor. Cana yakın. Çok yaratıcı. Enerji dolu. Enerji saçıcı, Hemen morali bozuluyor. Morali bozulunca geri dönemeyeni. içine atıyor. Atıyorsun, atma. Kısa. Bana ne ya? 1.80'im. Güvenilir. Enerjik. Çalışkan. Çok hamarat. O da ani parlar. Bazen çok konuşuyor. Ferhat yazın klimayı çok açıyor. Bazen büyük resimlerden bakamayan. Mükemmelliyetçi. Çok disiplinlisin. Ciddi. Detaycı. Mükemmelliyetçi. Bazen çok mükemmeliyetçi. Çok ani parlıyor. Çok fazla detaya takılıyor. Kadrolu fizyoterapist.
Bir masöz olsun isterdim. Yani böyle fanteziye kaçmak istersek. Her yerde priz olsun istiyorum kesinlikle. Tribün olsun istiyorum ben ama şöyle bir tribün. Yani gerçekten seyircinin gelip bize dokunabildiği, katlı olmasına gerek yok. Yani şöyle onlara bir oturma alanı olsun. Tadımı beraber yapalım. Filtre Frank. Village Cooking Channel. Net. O Hindistan'daki hep birlikte yemek yapan dayılar. Bir şekilde işbirliğimiz olsa onlarla ve bir şeyler üretmek, çekmek onların ortamında çok isterdim. Ben Gordon Ramsay derdim ya. O yüksekten bakması ve hareketli ve sert tavrıyla nasıl davranacağım karşısında onu merak ettiğim için. Aslında yayıncı söyleyebilirim. Cahreyn'le video çekmek isterdim. Bir de Vedat Minör var tabii ki. Ben çeksem onlar kursa yese güzel olabilirdi. Şokopop. Şokopop'la böyle ucuz basit skandal yemek tarifleri çekelim isterdim. Şey gelsin ya, Çap Çap Reis'le Leyli Gül. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya Fırat'la Ceyda? İnanılmaz istiyorum. Duyun sesimi. Ben de bir canım. Yok. Maalesef. Puf puf kabaran poğaça. Öyle bir kabardı ki evde korktum yani. Streç falan annem atmayın bunu durdurayım mı diye. Lahana kafama. Yarıya düşürsen tutuyor. 1/3'e düşürsen tutuyor. Hepsini al yap tutuyor. Misafire yaptım, anneme babama yaptım, sevgilime yaptım. Herkesten geçer not aldım. Süzme yoğurtlu kabak salatası. Çok sevdim ve sürekli yaptım. Babama yaptım, o çok sevdi. Babam gitti halama yaptı, halam çok sevdi. Çok pratik ve çok lezzetli gerçekten. Pırasalı mantarlı levreği var Ferhat'ın pırasa ayın malzemesi bölümünde. Hem kendim mest oldum, hem misafirlerimiz mest oldu evde. Böyle hani şık tarif yapacaksanız aklınızda olsun. Kameraman mı değişti? Kurgucu mu değişti? Onları yıkamadınız mı? Yani yıkıyoruz sonuçta yani biz yediğimiz için yıkıyoruz. Malzemeleri yazmamışsınız. Bizim de en hassas bulduğumuz şeylerden biri. İstisnasız her tarif videomuzda var yani. Videonun açıklamalar kısmında. Bir de YouTube şu an arayüzü daha da zorlaştırdı, daha da kısaldı orası. Tek yapılacak ufak bir dokunmak. O kadar malzemeyi bana koysam ben de çok güzel olurum. O tuz çok olmadı mı var benim için çok sık kullanılan. Arkadaşlar ben tuzu her zaman dengeli atarım. Yumurta kokuyor mu olacak? Yumurta kokar mı? Ya yumurta koyuyorsam kokuyordur arkadaş yani o. İlginç mutfak aletlerini çektik ya mesela. Ya yıkamadınız mı onları, yıkadınız mı? Bunlar artık beni güldürüyor. Bir önceki arkadaşların yorumlarını da okumanızı tavsiye ederim. 10 milyon tane var yani yıkamadığınız. Başka bir şey söyle. Ufak detaylara takılmanıza çok gülüyoruz. Çünkü biz de burada sağlığımızla iş yapmaya çalışıyoruz. Takılmayın böyle şeylere, güldürmeyin bizi. Burada 1 milyondan fazla insan var artık ve herkesin o andaki ruh haliyeti bir olmayabilir. Beni çok mutlu gördüğü için rahatsız olan biri de olabilir. Ya da o anda mutluluğumu paylaşmak isteyen biri olabilir. Yemeğe dair genelde bütün yorumları içtenlikle karşılıyoruz. Yorum yapan herkese de çok teşekkür ederim. Bizi gerçekten geliştiriyor yorumlarınız. Hepsini mutlaka dikkate alıyoruz. Hakaret içermediği sürece de asla silmiyoruz. Aklınızda bulunsun. Ben normalde her türlü yemeği yerim, yemek seçmem. Eğer yemek seçiyorsanız ve önünüze gelen bir yemeği veya yemeğin içindeki malzemeyi genelde tüketmiyorsanız o yemeğe bir şans verin. Yemek.com'da gördüyseniz bu yemeğe kesinlikle şans verin. %99 ihtimalle pişman olmayacaksınız. İzleyip geçmeyin. Yani arkasındaki verdiğimiz emeği görmeye çalışın. Hepinizden farklı yapıcı yorumlar gelse daha iyi olur. Bunu sadece bizim kanal için demeyeceğim. İzlediğiniz içerik üreticilerine sahip çıkmanızı tavsiye ediyorum. Bu sahip çıkmaktan kastım başkalarıyla ağız yoluyla, sosyal medyanın yoluyla paylaşıp duyurmanız onları. Bizi asla paylaşmıyorsunuz. Nasıl bir sevdadır bu, kendinizi tutuyorsunuz bizi. Lütfen dostlarınızla da paylaşın. Çünkü siz bunu yapmayınca aslında o içerik üreticisine işini gerçekten zorlaştırmış oluyorsunuz. Ne kadar severseniz, kendinizi saklarsanız bu onlar için iyi bir şey olmuyor. Çünkü onu YouTube'un algoritmasının ellerine bırakıyorsunuz ve YouTube algoritması da sadece sizin gibi insanların karşısına çıkartıyor. Halbuki başka sevebilecek, hiç izlememiş kimsenin karşısına çıkarmıyor. Bütün arkadaşlarınıza, dostlarınıza, ailenize bizi önerin, izlesinler, abone olsunlar. Sizi seviyorum. Kötü niyetli olanları değil ama. Sevgili hiç Yemek.com izlememiş arkadaşım. Yemek yapmaya yeni başladıysan buradaki tarifler sana göre. Mutfakta profesyonel olmaya çalışıyorsan bu tarifler sana göre. Evde çocuklara yemek yapmak istiyorsan bu tarifler yine sana göre. Ben profesyonelim, şahane zorlu tarifler arıyorum diyorsan yine bu tarifler sana göre. Çünkü bu kanalın içerisinde sadece tek tip tarifler yok. Herkese göre, her bütçeye göre, her seviyeye göre tarifler var. Mutlaka kendine göre bir şey bulursun. Eğlence istiyorsan kralı da bizde. Böyle reklam yaparım. Haydi bakalım, geçmiş olsun.